Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Dünya piyasalarında son durum nedir? Bunun analizini yapmaya çalışalım. Dow Jones ve S&P şu an itibariyle vadelilerde artı görünümde. Dow Jones 33.000'i geçti. Tarihi zirvesini yokluyor. Yükseliş trendine devam ediyor. Ancak bu yapının riskli bir yapı olduğunu ve bu yapı bir süre sonra terse kırılacağını unutmamak ve bu konuda dikkatli olmakta fayda var diye uyarılarımızı, ikazlarımızı biz bir kez daha yapalım. Şu an için 33.000 seviyesinin üstünde ikili tepe yapmış durumda. Görüntü nispeten pozitif. Ancak şuradaki riski tekrar hatırlatıyorum. Kama şeklinde yükseliyor ve bu normal koşullarda %90 diyelim. İstatistik olarak aşağı doğru kırılması beklenen bir hareket. Çok nadir istisna. Bu şekilde kırılır. Bu da çok nadir bir durumdur. Bu şekilde genelde olmaz ve aşağı doğru yönelmesi beklenir. S&P'ye baktığımızda S&P nispeten daha zayıf Dow Jones'a göre. Süper trende kadar vurdu. Süper trendin üstüne attıktan sonra bu da aynı şekilde geri gelmesi beklenir. S&P nispeten Dow Jones'a göre zayıf. Belli bir süreden sonra aşağı doğru yönelmesi beklenecek bir harekettir. Nasdaq daha da zayıf son dönemde. Çünkü çok uzun bir yükseliş trendi kaydetmişti. Ondan sonra da bir sert geri çekilme ve sonraki süreçte de bir düzeltme, konsolidasyon dönemi var. Nasdaq'ın tekrar bir C dalgası için aşağı gelmesi söz konusu olabilir. Altında durum nedir? Altın tekrar dip bölgeyi yokluyor. Altına bu bölgeleri yoklaması, hatta belki trendin fake de olsa trendin altına 1600 rakamlara kadar gelmesi mümkün olabilir. Fakat ondan sonraki süreçte artık altının taban oluşturup yukarı doğru yöneleceğini, bu bölgenin toplama bölgesi olduğunu belirtmek istiyorum. Gümüş 24.500 tam destek bölgesine geldi. Oldukça kritik yerde. Onay mahiyetinde bir hareket var. Gümüşün buralarda destek bulup onun da ons altında beraber yukarı gitmesi beklenir. Buradaki desteğin kırılması durumunda 24'e kadar işte daha önceki destek bulduğu yerdir 24. Burada tutunabilir. Daha aşağılarda ise 24 kırılırsa 22'ye kadar geri çekiliyor ama orta vadede gümüşün iyi olacağını tahmin ediyorum. DAX 14.900'de. DAX'ta önemli bir yükseliş kaydetti. Tepe bölgelerine kadar geldi. DAX'ın duruşu da yine kama şeklinde bir yükseliş sergiliyor. Dünya piyasaları realizasyona uğrarsa DAX'ta bundan etkilenecek ve hep birlikte aşağı doğru yönelim söz konusu olacaktır. Burada Brent petrolde bir tepkili piyasa vardı. ABC şeklinde şuradaki yapıyı oluşturduktan sonra Brent'te de aşağı yönlü eğilimler yine beklenebilir. Bitcoin'e bir bakalım. Bitcoin tarihi zirve noktalarını yokluyor. Omuz başı omuz şeklinde bir yapı var. Bir süre daha buralarda oyalandıktan sonra Bitcoin'in de bir realizasyona uğraması makul gibi görünüyor. Dolar endeksi 93 seviyesinde. Dolar endeksinin de güçlendiğini söylemekte fayda var. Onu belirtelim. Bakın dolar endeksi oldukça güçlü duruyor ve gücünü nispeten koruyor. Pozitif duruş dolar endeksinde var. 94'e kadar hedefler arasında vardı. 94 ve 92 arasında bir süre git gel yapması beklenebilir. Sonraki süreçte ise dolar endeksinin tekrar yukarı hata 98'lere kadar bu yıl içerisinde gitmesi beklenebilir arkadaşlar. Onu da ifade edelim. Söylediklerim yatırım tavsiye genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Hoşça kalın arkadaşlar.